AutoCAD 2025'te bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzde direkt sol kısma baktığınızda AutoCAD'inizin versiyonunun ismi ve üst tarafta versiyon isminiz yazıyor. Buradan direkt zaten 2025 olduğunu görüyoruz. Hemen altında ana iki tane başlığımız var. Open ve New. Bunların altında da diğer başlıklarımız var. Genel olarak şu an arayüzü tanıyoruz. Bu kısmımıza genelde ribbon deniyor. Bunların altında draw, modify ve benzeri sekmelerimiz var. Üst kısma hızlı erişim menüsü diyoruz. Sol kısmında da bizim asıl menümüz var. Sağ tarafta bir duyurular kısmı var. Görüyorsunuz AutoCAD yaptığı yenilikleri veya herhangi bir genel duyuru yaptığında burada duyuruyor. Alt kısımda ise sizin üyelik adınız diyor ve AutoCAD size bir karşılanma yapıyor. İşte hoş geldin diyor. Alt kısımda ise bir send feedback, yani bir geri bildirim gönder. Bir hata varsa bu geri bildirimi gönder şeklinde bir buton bulunuyor. Üst kısmın sağ tarafına doğru baktığımızda da burada bir arama kısmı yaptığımızda herhangi bir işte yardım için e, bir arama yapmamızı sağlıyor. Örnek veriyorum ki diyelim sign üyelik girişi için bir şey yazdığımızda enter dediğimizde bizi bu tarafta şu anda bir internet bağlantısı olmadığı için oraya atmamızı sağlıyor. Buradan arama yapabiliyoruz uygulama içinde. Yardım kısmına yönlendiriyor. Sağ tarafta üyeliğimiz hakkında bilgiler var. Bu şekilde gidiyor. Orta kısma geldiğimizde ise sol tarafta seçtiğimiz sekmeleri buraya ön izlemesini getiriyor. Şu sağ kısımdan duyuruları kapatabiliriz. Şu anda orayı kullanmıyoruz. Buradan bastığımızda geri açabiliyoruz. Şu kısmı tanımadan önce şuraları bir tanıyalım. Recent sekmesi bizim bilgisayarımızda bulunan daha önce çalıştığımız DVG formatındaki dosyaları burada gösteriyor. Şu an ilk defa açtığımız için burası boş. Herhangi bir dosya gözükmüyor ama siz burada herhangi bir DVG formatında dosya çalışsaydınız burada listelenecekti. Şu an liste görünümünde olduğu için, list view dediği için alt alta sıralanacaktı. Grid görünümü deseydiniz buradan sağa doğru sıralanacaktı. Bunların arasında arama yapabiliyorsunuz ve ismine göre ve boyutuna göre falan burada sıralayabiliyorsunuz. Öyle seçeneklerimiz oluyor. Autodesk Project ise Autodesk'in bize verdiği internet üzerinden erişebileceğimiz projeler yer alıyor burada. Learning kısmında ise yine Autodesk tarafından bize sağlanan AutoCAD'in öğrenme kısmı, yeni özellikler nelerdir, işte bunlar hakkında bilgiler, ipuçları vesaire veriliyor. Bu şekilde My Insight'ta yine öğretici içeriklerin yer aldığı kısım, internetiniz bağlı olduğunda buralar gözüküyor. Yine alt kısımda ise işte yenilikler nelerdir, What's New deyip bizi internete gönderiyor. İşte What's New kısmı yer alıyor. Online yardım, Autodesk'in bu komünitesi kısmı, müşteri hizmetleri, destek kısmı, AutoCAD Mobil, AutoCAD Web şeklinde sıralanıyor. Bizim arayüzde ilk genelde en çok kullanacağımız kısım yeni bir dosya açma ve var olan bir dosyayı açma şeklinde kullanacağız. Öncelikle Open kısmına geldiğimizde direkt Open'a bastığımızda buradan bilgisayarımızda yer alan herhangi bir dosyamızı açabiliyoruz. Şu anda AutoCAD'in bana verdiği herhangi bir dosyayı açıp bunu test edebilirim. Open diyor. Open'a bastığımızda bilgisayarımızda yer alan daha önceki dosyalarımızdan ya da örnek dosyalardan açabiliyoruz. Mesela daha önce açtığımız dosyalardan bir tanesini Open. Gördüğünüz gibi örnek bir dosya olarak açabiliyoruz. Diğer bir seçenek
hemen yanında bulunan alt oka bastığımızda görüyorsunuz Open Files, Open a Sheet Set, Explore, Sample Drawings şeklinde seçenekler gözüküyor. Open Files'a bastığımızda aslında Open'ın direkt uzun hali oluyor. Open daha kısaltılmış bir hali oluyor. Open Files'a bastığımızda yine aynı özelliği kullanabiliyoruz. Open Sheet Set dediğimizse bizim AutoCAD'de kullandığımız sheet setlerimiz oluyor. Daha çok antetlerimiz, bu konuda layoutlarımızı oluşturduğumuz sheet setlerimiz oluyor. Onları açmamızı olanak sağlıyor. Explore Sample Drawing ise internet üzerinden Autodesk'in AutoCAD'in bize sağladığı hazır şablonları, hazır çizimleri açmamızı yarıyor. New kısmına geldiğimizde ise New'in birden fazla açma, yani yeni dosya açmanın, sıfırdan bir dosya açmanın birden fazla seçeneği var. Bunlardan bir tanesi New sekmesine bastığımızda direkt otomatikmen bize hazır bir boş DVG dosyası geliyor. Sağ tıkladığımızda ise bakın Templates'in altında seçenekler bulunuyor. Nedir bu Templates? Şöyle Browse Templates'e geldiğimizde onu görelim. Burada AutoCAD'in bize sunduğu template'ler var. Biz bunların arasında en çok ECAD ve ECAD ISO'yu kullanıyoruz. Nedir bu ECAD ve ECAD ISO? ECAD bizim daha çok inç sisteminde çizim yapması sağlayan, yani ölçü birimimizin inç temelli olduğu bir template. ECAD ISO ise ISO temelli, ISO standartlarına çizim yaptığımız bir template'imiz. Biz daha çok ECAD ISO'yu kullanıyoruz. ISO standartlarını kullanıyoruz. Burada ECAD ISO tip Open dediğimizde bize yeni bir yine DVG dosyası açıyor ve ISO standartlarında milimetre, santimetre cinsinde çizebileceğimiz bir DVG dosyası açıyor. Niv'in üstüne geldiğinizde görüyorsunuz altta ECAD ISO.dvt seçeneği geliyor. Bu da demek oluyor ki ben en son ECAD ISO template'inde bir yeni dosya açmışım. Niv'e geldiğinde bana kısa yol olarak onu açmamı söylüyor. Yani Niv'e bastığımda hemen ECAD ISO olarak kısa yoldan bir dosya açacak. Sağ alttaki oka tıkladığımızda yine ECAD ISO, ECAD şeklinde seçebiliyoruz. Browse Templates'i az önce göstermiştim. Oradan yine seçebiliyoruz. Buradan da Get More Templates Online seçeneğinden ise AutoCAD'in bize sunduğu online olarak başka template'ler varsa onları seçebiliyoruz. Ve Create Sheet Set'te ise az önce yukarıda bahsettiğim açılabilecek sheet setleri sizin oluşturmanızı sağlıyor. Peki diğer yollar nedir? Yeni bir dosya açmanın tek yolu buradan New demek midir ya da alta gelip bunları seçmek midir? Hayır, tabii ki de. Yollardan bir tanesi şöyle göstereyim size. Bir tanesi klavyeden CTRL artı N, yani CTRL ve N tuşlarına bastığımda, şöyle CTRL ve N tuşlarına bastığımda yeni bir dosya açmamı sağlıyor. Tabii bunu bana template şeklinde soruyor. Daha sonra diğer bir seçenek ise buraya geldiğimizde Start'ın yanında bizi buraya Start sekmesi oluyor. Start sekmemizin yanındaki artı butonu. Artı butonuna bastığımızda bize yeni bir DVG dosyası oluşturuyor. Başka bir seçeneğimiz ise burada gördüğünüz 3 çizgi. 3 çizgiye bastığımızda New Drawing, New seçeneklerimiz var. New'e basıyoruz. Bize template soruyor. Yine template'ten seçiyoruz ve bir boş sayfamız geliyor. Peki New Drawing'e bastığımızda ne oluyor? Direkt ECAD ISO, yani en son kullandığımız template'te bize bir dosya açmamızı sağlıyor. Aynı şekilde Open'ı buradan da açabiliyoruz. Diğer bir seçeneğimiz ise yeni bir dosya açmak için buraya geldiğimizde üstüne hafif beklediğimizde bakın New yazıyor. Bastığımda bana direkt hangi template'te dosya açmak istediğimi soruyor. Basıp Open dediğimde yeniden bir dosyamı açmamı sağlıyor. Diğer bir seçeneğim ise menü menümden gelip aşağı doğru New sekmesine basıyorum. Yine template ile bir dosya açmamı sağlıyor. Burada yeni bir dosya açma ve var olan dosyalar açma seçenekleri bu şekilde.